artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir ay. 17 Şubat'a kadar gerçekleşecek olaylar, dolunay ve güneş tutulması hayatlarımızdaki döngüleri kırmamız adına inanın ki her şeyden çok daha önemli. Sizler için artık çok kritik bir eşik, en zorlanan burçlardan biri sen olabilirsin. Yaşayacağımız kırılmalar, bundan sonraki adeta 13 yılımızı belirleyecek. İlişkilerle ilgili, aşklarla ilgili yeni aşk kapıyı çalabilir, yeni bir ilişki kapıyı çalabilir. O kadar yoğun bir enerji senin üstünde olacak ki bir ego patlaması yaşayabilirsin. Şubat ayının en şanslı, en enerjik burcu sizler olacaksınız. O zaman 17 Şubat'a kadar şartları çok zorlamayalım. Unutma, her şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Öyleyse başlayalım. Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Şubat ayı artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir ay. Bundan dolayı da Şubat ayı burç yorumları inanın ki her şeyden çok daha önemli. Çünkü Şubat ayında yaşayacağımız olaylar, yaşayacağımız kırılmalar, alacağımız kararlar bundan sonraki adeta 13 yılımızı belirleyecek. Bundan dolayı Şubat ayı çok önemli. Burç yorumlarına geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Burç yorumlarımı ben yükselenlere göre yapacağım. Yükselenlerini bilenler yükselenine göre takip etsin. Bilmeyenler de kendi burcuna göre takip edebilir. Bu yükselen burç yorumlarını anlatırken özellikle neleri konuşacağız? 1 Şubat'taki Aslan dolunayını. Burada hepimiz zaten ne diyeceğiz? Ben artık ne istiyorum? Ardından 14 Şubat'ta 30 yıldan sonra Koç burcuna geçen Satürn'ün etkisini konuşacağız. Ardından 17 Şubat'ta yılın ilk güneş tutulmasını konuşacağız. Ardından Kova burcunda ilerleyen Merkür'ün, Venüs'ün, Güneş'in Uranüs'le karesini ve Şubat ayının sonuna doğru da bunların Balık burcuna geçerek hatta kadersel bir şekilde Kuzey Ay düğümüyle kavuşumunu konuşacağız. Yani burçlarımızı yorumlarken gökyüzündeki tüm bu etkileri baz alarak bunların sizin hayatınıza yansımalarını anlatmaya çalışacağım. Öyleyse başlayalım. Yükselen Koç, Şubat ayı senin için artık beklemenin sona erdiği ve harekete geçtiğin bir ay. Evet, Koçlar, Şubat ayı sizler için artık çok kritik bir eşik ki zaten 30 yıldan sonra Satürn ne yaptı? Sizin burcunuza geçti ve artık kimse sizi itmeyecek. Siz hareket etmek zorunda kalacaksınız. Siz de zaten bu cesareti ne yapacaksınız? Kendinizde bulacaksınız. O zaman Şubat ayı özellikle sorumluluklarınızı almanın önemini fark edeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Bundan dolayı da ilişkilerinizde, işinizde ya da evliliğinizde de olabilir. Yani hayatınızdaki her konuyla ilgili artık sorumluluk alacaksınız. Kararlarınızın arkasında duracaksınız. Ama dikkat etmeniz gereken bir husus var. Biliyorsunuz sizler biraz böyle bir şeyleri bir an önce yapayım isteği içerisinde olabiliyorsunuz. Çok da fevri hareket etmememiz lazım. Çünkü Satürn aynı zamanda neyi de anlatır? Sabrı da anlatır, sorumluluğu da anlatır. Satürn size evet harekete geçin diyecek ama sabırlı, istikrarlı, kontrollü ve artık düşünerek harekete geçin diyecek. Kova burcu ve Aslan burcu ekseninde gerçekleşecek dolunay ve yeni aydan dolayı özellikle aşk hayatına ilgili ya da çocuklarla ilgili, organizasyonlarla, gruplarla, arkadaş çevrelerine ilgili farkındalıklar yaşayabilirsin. Ani kopuşlar ya da ani başlangıçlar yaşayabilirsin. Bu alanla ilgili hayatında yeni bir dönem başlıyor. Yükselen Koçlar, gökyüzünden sizlere gelen ruhsal mesaj cesaret hız değildir. Asıl cesaret devam edebilmek.
Yükselen boğalar. Şubat ayı senin için güven zannettiğin şeylerin sınandığı, sorgulandığı bir zaman dilimi. Burada Şubat ayı için seni uyarmak istiyorum. Çünkü bu ay en zorlanan burçlardan biri sen olabilirsin. Çünkü Kova ve Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayla yeni ayı 4. ve 10. ev aksından, yani kariyerinle ilgili, toplumsal statünle ilgili, evinle, ailenle, yuvanla ilgili alanlardan alacaksın ve 1. ev alanından da Uranüs kareleri yaşayacağın için hayatınla ilgili Şubat ayında majör değişiklikler, büyük kırılmalar yaşayabilirsin. Tamamen evini değiştirebilirsin, işini değiştirebilirsin, kimliğini değiştirebilirsin, dış görünüşünü değiştirebilirsin. Bununla ilgili hayatında yepyeni bir döngü başlayabilir ama bu krizlerle birlikte gelebilir. Krizlerle gelse de her şey senin hayrına olacak. Öyleyse gökyüzünden size Şubat ayında ruhsal mesaj: güven değişebilen şeylerde değil, değişmeyen şeylerdeki sabrınıza bağlı. Yükselen ikizler, Şubat ayı artık senin için zihinsel uyanış yaşayacağın ve hayata tamamen farklı bir şekilde bakacağın bir ay. Peki Şubat ayındaki dolunay ve yeni ay etkisini hayatında hangi alanlardan alıyorsun? 3. ve 9. ev alanları. Yani yakın çevre, kardeşler, arkadaşlar, akrabalar, yakın mesafe, seyahatler, neler olabilir? Ani bir telefon alabilirsin, ani bir mesaj alabilirsin. Bu beklediğin güzel bir haber de olabilir. Tam tersi ani bir kırılma da yaratabilir ve artık olaylara, hayata eskisi gibi bakmıyorum diyebilirsin. Ya da kardeşlerinle, arkadaşlarınla, yakın çevrenle problemler de yaşayabilirsin. Haritandan aldığın etkiye göre tam tersi problemlerini de düzeltebilirsin. Yine kısa mesafe, çok fazla seyahate gidebilirsin. Araç alım satımı gerçekleştirebilirsin. Yeni bir eğitime başlayabilirsin. Mahkemelerle ilgili gündemlerin başlayabilir. Yine yurt dışıyla ilgili de gelişmeler olabilir. İnançlarınla ilgili de büyük değişimler yaşayacağın bir ay. Yükselen ikizler, gökyüzünden sana Şubat ayında gelen ruhsal mesaj: her düşünce doğru değildir. Seni özgürleştiren düşünce doğru. Yükselen yengeç, Şubat ayında duygusal ve maddi bağların artık netleştiği bir ay. Peki yükselen yengeçler, Şubat ayı gökyüzü etkilerini hangi alandan alıyorsun? 2. ve 8. ev alanından, yani öz değerinle ilgili, paranla ilgili, sahip olduklarınla ilgili ve ortaklaşa kazançlarla ilgili. Yine miraslar gündeme gelebilir, ortaklaşa kazançlar gündeme gelebilir, eşinin kaynakları gündeme gelebilir. Olumsuz olarak da belki hiç beklemediğin yerlerden borçlar ve vergiler ani bir şekilde gündeme gelebilir. Ama bu ay kendi öz değerini, sahip olduklarını ve bunları kimlerle paylaşmak istediğini fark edeceğin ve karar vereceğin bir ay olacak. Yükselen yengeçler, gökyüzünden sana gelen ruhsal mesaj: unutma ki sevgi kendinden vazgeçmek değildir. Yükselen aslanlar, Şubat ayı sizin için çok çok önemli bir ay. Çünkü ben ve biz dengesini kuracağın, artık ilişkilerinle ilgili karar vereceğin, dengeye geleceğin bir ay. Bu yeni ayı ve dolunayı hangi alandan alacaksın? 1-7 aksından. Yani artık bu hayatta ben olarak mı var olmak istiyorsun, biz olarak mı var olmak istiyorsun? Bunun kararını vereceğinin, bunun krizlerini yaşayacağın, bunun kırılmasını yaşayacağın bir zaman dilimi. Tabii ki Uranüs karesini de kariyer alanından alacağın için kariyerinle ilgili de, toplumsal statünle ilgili de önemli kararlar alacağın bir zaman dilimi. Yükselen aslanlar, Şubat ayında sadece senden değil, bu sefer partnerinden ya da ilişki kurduğun insanlardan ya da ortaklarından da ani tepkiler, ani kararlar
kararlar alabilirsin. Bunlara bağlı olarak da artık senin de kendine kiminle birlikte aynı yolda yürüyorumun kararını verme zamanı. Yükselen aslanlar için gökyüzünden gelen ruhsal mesaj: gerçek güç alkıştan değil, ilişkilerine koyacağın sınırlardan gelir. Yükselen Başaklar, Şubat ayı senin için ne diyor? Artık düzenini sıfırdan, yeniden, tamamen kuracağın bir ay. Eski alışkanlıklarını, eski düzenini bırakma vakti. Yükselen Başaklar, peki Şubat ayındaki bu tutulmaları hangi ev alanından alacaksın? 6. ve 12. ev alanından. Yani beslenmeni, çalışma düzenini, hayatını, günlük rutinlerini artık düzene koyacağın, belki bunlarla ilgili de kırılmalar yaşayacağın, ben artık böyle çalışamam diyeceğin, belki bazılarınız çalıştığı iş yerleriyle ilgili yollarını ayırabilir ya da tamamen ofisini yenileyebilir, kendi iş yerini düzenleyebilir. Yine evcil hayvanlarınızla ilgili de durumlar yaşayabileceğiniz, bir yanıyla da çok çalıştığınız için, çok yorulduğunuz için artık böyle bu kadar çalışamam, emeklerimin karşılığını almam gerekiyor deyip ruhsal olarak da bir tarafıyla da dinlemek isteyeceğiniz bir zaman dilimi. O zaman Şubat ayı içerisinde çok çalışıp kendinizi yormamaya da dikkat edin diyelim. Yükselen Başaklar, Şubat ayı içerisinde gökyüzünden size gelen ruhsal mesaj: unutma, her şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Yükselen Teraziler, Şubat ayında artık gökyüzü kalbinle aklının farklı hareket ettiğini ve bunlar arasında bir dengeye gelmen gerektiğini sana hatırlatıyor. Peki Yükselen Teraziler, Şubat ayındaki bu Kova ve Aslan yeni ayının dolunayını hangi alandan yaşıyorsunuz? Tabii ki 5. ve 11. ev alanından yaşıyorsunuz. Yani ilişkilerle ilgili, aşklarla ilgili, gruplarla ilgili, organizasyonlarla ilgili. Zaten sizler de yalnız kalmayı hiç sevmiyorsunuz. Hep birileri olsun hayatında istiyorsunuz. İşte bununla ilgili arkadaşlıklara, ilişkilere, aşklara bir anlamıyla doyacağınız bir zaman dilimi. Ama eğer bireysel haritanızda sert kareler alıyorsanız da bunlarla ilgili kopuşlar yaşayacağınız, artık kararlar alacağınız bir zaman dilimi. Ama genel itibariyle bence Şubat ayını yine de çok seveceksiniz. Çünkü Kova burcundaki tüm gezegenler sizin için uyumlu çalışacak. Ama yine de sizler için de uyarım hangi alanda olacak? Biliyorsunuz sizler ilişkilerde sevilme adına çok fazla taviz verebiliyorsunuz. O yüzden dengeyi korumanız gerekiyor. Yükselen Teraziler için gökyüzünden gelen ruhsal mesaj: eğer herkesi mutlu etmek seni mutsuz ediyorsa burada denge yoktur. Geldik yükselen akreplere. Şubat ayı artık senin köklerine indiğin bir zaman dilimi. Zaten sen de köklere inmeyi seviyorsun. O zaman bakalım köklere nasıl ineceksin? Evet, Şubat ayı içerisinde yine en majör olarak etkilenecek burçlardan biri de akrepler ve yükselen akrepler. Çünkü bu kareleri, yeni ayı, dolunayı hangi alandan alacaksın? 10. ev ve 4. ev alanından. Yani kariyerinle ilgili, toplumsal statünle ilgili, evinle ilgili, ailenle ilgili, yuvanla ilgili, köklerinle ilgili, anne babanla ilgili. O zaman demek ki hayatında yaşanacak olaylar neticesinde bu konularla ilgili majör değişiklikler alacağın bir zaman dilimi. Tüm burçlar için ve sizler için şunu söyleyebiliriz: Şubat ayının genel teması ne yaşanırsa yaşansın, hangi krizler olursa olsun alacağımız yeni kararlardan korkmuyoruz, eskiye tutunmuyoruz, yeniye yol veriyoruz. Akrepler için o zaman gökyüzünden gelen ruhsal mesaj nedir? Gerçek dönüşüm, gerçek özgürlük ne zaman başlar? Kontrolü bırakınca. Şubat ayı yükselen akrepler için kontrolü bırakacağı ve bırakmak zorunda kalacağı bir ay.
Yükselen yaylar. Şubat ayı senin için zihinsel olarak çok hızlı olacak ama aynı zamanda ikinci yarısından sonra da duygusal olarak çok hassas olabilirsin. Bu Kova burcundaki dolunayı ve yeni ay etkilerini özellikle hangi alandan alacaksın? 3. ve 9. ev alanı dediğimiz, yani iletişim, yine yakın çevre, kardeşler, arkadaşlar, mahkemeler, eğitimler, yurt dışı, seyahatler ve hayata bakış açısı, inançlarla ilgili yaşayacaksın. Bu alanlarla ilgili bir değişim ve kırılmalar seni bekliyor. Aynı zamanda eğitimlerle, yayıncılıkla ilgili, sosyal medyayla ilgili de atılımlar yapacağın, daha fazla harekete geçeceğin, projelerini daha fazla hızlandıracağın bir zaman dilimi. Yine bu dönemde ani haberler gelebilir, ani mesajlar gelebilir ve şunu unutma, söylediğin söz, zihninden geçen düşünce kaderini belirleyecek. Öyleyse yükselen yaylar için gökyüzünden gelen ruhsal mesaj. Unutma, her yola gidebilirsin ama gittiğin her yol senin yolun değil. Öyleyse gittiğin yola dikkat et. Yükselen oğlaklar, Şubat ayı artık senin değerlerini, sahip olduklarını tamamen belirlediğin, fiyatladığın ve anlamlandırdığın, hatta tanımlandırdığın bir zaman dilimi olacak. Yükselen oğlaklar senin için para, azim, disiplin çok önemli kavramlar ve Şubat ayında alacağın gezegen etkileriyle birlikte de bu alanlarda kırılmalar yaşayabilirsin. Kazanç sisteminde değişiklikler olabilir, yeni kazanç yolları bulmaya çalışabilirsin. Parayla ilgili artışların da olabilir, hiç aklında olmayan harcamalar da olabilir. Beklediğin miraslar gündeme gelebilir ya da tam tersi alacağın sert etkiler dolayısıyla vergiler de ortaya çıkabilir. Yani Şubat ayı senin ana gündemin, sahip oldukların, paran, öz değerin olacak. Bununla ilgili özellikle 5-8 Şubat civarı, yine 16-17 Şubat civarı Uranüs karelerinden dolayı riskli yatırımlardan uzak dur diyebiliriz yükselen oğlaklar ve oğlak burçları için. Gökyüzünden Şubat ayı için yükselen oğlaklara gelen ruhsal mesaj, gerçek güven kontrol edebilmek değil, sabırlı bir şekilde dayanabilmektir. Yükselen kovalar, Şubat ayı senin ayın. Artık senin tamamen hareket edeceğin, kendini göstereceğin, hızlanacağın, ben diyeceğin, kendini bulacağın ve hatta Şubat ayının en şanslısı olan burç sensin. Şubat ayı senin için sahnede olma ama sahnede yorulmadan olma zamanı. Yani en şanslı dönemin. Tabii ki bu dolunayı ve yeni ayı hangi akstan alacaksın? 1-7 aksından. Yine aynı aslanlar gibi senin içinde ilişkiler ne yapacak? Gündeme gelecek. Yeni aşk kapıyı çalabilir. Yeni bir ilişki kapıyı çalabilir. Tam tersi mevcut olduğun ilişkilerle ilgili de kopuşlar yaşayabilirsin. Çünkü bu ay o kadar yoğun bir enerji senin üstünde olacak ki bir ego patlaması yaşayabilirsin. Bununla ilgili dikkatli olmalısın. Fazla enerjiden her şeyi ben yaparım deyip yanlış kararlar alıp üzüleceğin yol ayrımlarına da girme derim tabii ki Şubat ayı için. Kovalar, Şubat ayında sizin için gökyüzünden gelen ruhsal mesaj nedir? Kendin olmak, herkese ve her şeye yetmek değildir. Arada akışa bırakabilmek. Yükselen balıklar, Şubat ayı sizler için artık bir arınma, bir kapanış dönemi olacak. 17 Şubat'a kadar gerçekleşecek olaylar, dolunay ve güneş tutulması sizin 12. ev ve 6. ev alanınızda olacak. Yani biraz günlük hayatınızı dengelemeniz gerekecek. Sağlığınızı, beslenmenizi, bilinçaltınızı, ruhsal dünyanızı bol bol dinlenmek isteyebilirsiniz ki dinlenin de derim. Ardından zaten balık
burcuna geçecek gezegenler bu sefer kovalar için değil, sizler için şans getireceği için Şubat ayının ikinci yarısından sonra ise Şubat ayının en şanslı, en etkili, en enerjik burcu kim olacak? Sizler olacaksınız. O zaman 17 Şubat'a kadar şartları çok zorlamayalım. Bol bol dinlenelim, uyuyalım, rüyalar görelim, hayaller kuralım ki siz bunları seviyorsunuz ve sizlerin kurduğu hayaller hayatta gerçekleştirme potansiyeli var. Çok kıymetli. İşte 17 Şubat'tan sonra da bu hayalleri gerçekleştirmek için evren size zaten şans verecek. Öyleyse ikinci yarıya kadar ne yapıyoruz? Dinleniyoruz. Peki yükselen balıklar, sizler için Şubat ayında gökyüzünden gelen ruhsal mesaj. Unutma, biten şeyler seni küçültmez. Aslında hayatında sana yeni kapılar, yeni yerler, yeni yönler açar. Jüpiter'in kızı Emelci olarak Şubat ayını sizler için yorumladım. Şubat ayı gerçekten kolay bir ay değil ama hayatlarımızdaki döngüleri kırmamız adına çok dürüst bir ay. Öyleyse hepimiz adına özgürleştiğimiz ve uyanış yaşadığımız bir ay olsun diyorum. Bu da bizim ilk yayınımızdı. Bundan dolayı sizlerden şöyle bir şey istiyorum. Bu konuştuğumuz gökyüzü göstergeleri veya yükselen yorumları ile ilgili özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü buradaki amacımız tamamen sizlere farkındalık kazandırmak, sizlere gökyüzünden bilgi vermek, hayatınıza gökyüzünü rehberlik yapmanızı sağlamak. Sizin yorumlarınız bize daha faydalı olabilme adına yön verecektir. Bu anlamda da yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki burç yorumlarında yine aynı şekilde gökyüzündeki önemli gezegen olaylarını konuşmak üzere sizleri bekliyorum. Selam ve sevgiyle.